Ahora sí, dale. Sí, ahora sí. Ahora? Sí, Okay. ahora sí. Eso, ok. Sí, bolsa, sí, sí, eso, ahí. Sí, sí, eso. Eso, ahí. Hoppa. ¿Pesa mucho, no? ¿Esta? Sí. No, no. Ah, ¿O podemos yo, cargar no, no, está bien también. Sí. Sí, yo Ah, bueno. también. Ah, bueno. Ajá. Gracias. Ajá, sí, sí. Ahí vamos. Hadi bakalım. Nevada dağlarında atla yolculuğumuz başladı. Bir önceki videoyu izleyenler şeyi bileceklerdir. Nereye konuk olmuştuk? Arauca yerlilerinin evine konuk olmuştuk. Bienvenu'da abinin oğluyla birlikte Palomino'ya atla dönüyoruz şimdi. Normalde yürüyecektik biz. 5 saatlik bir yürüyüş yolu vardı önümüzde. Sonra baktım atla gidiyoruz. Dedi ki atla devam edeceğiz Palomino'ya kadar dedi çocuk. Bence bin dedi, yürüme dedi. Çünkü hani atla daha iyi dedi. Dedim bu beni taşır mı? Çanta da ağır. Taşır o taşır dedi. Sen bin dedi. Ondan sonra kuvvetli bu dedi. Gidiyoruz bakalım. Biraz zayıf geldi yüzüme ama kıyamadım, önce ben yürüyeyim dedim ama bindik bakalım. Şimdi yürüyerek 5 saat, atla daha hızlı dedi. O yüzden onun da işi mi var artık Palomino'da bilmiyorum. Böyle atlarla gidiyor. Herhalde yük yükleyecek. Yemektir bilmem nedir. Geri köyüne dönecek. İlginç bir macera oluyor. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, Burak. Mucho gusto. Ajá. ¿Tú vas a montar en caballo, no? No, solo camino. Ah, solo camino. Primera vez, mulo. Tres. Ah, Uno Kazakistan, uno Brasil, en esta. ya, tres. Sí. Ya. ¿Te gusta mucho caminar mulo, no? Ah, me gusta caminar mucho. Sí. Me gusta caminar mucho. Ah, sí. Y me gusta caballos. Ah, sí. Me gusta caballos también. Claro. Muy bonito animales. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué nombre es? ¿Es caballo? Macho, Macho. mulo, Mulo. sí. Caballo es otro. Ah, caballo. Ah, otro. Ah, bu katır galiba. At değil bu ya. Aynen ya. Diferente. Ah, diferente. Sí. Diferente, Ah. pero este es mulo. Aha. Tamam, şimdi anladım. Ulan zayıf geldi gözüme. Zayıf at dedim. Kalitesiz at dedim. Sonra çaktım mevzuyu, katır. Ya ben ilk katır... Aha gidiyoruz. Aha. Şimdi katırla atı ayırana kadar... Çünkü buralarda o kadar çok zayıf at gördüm ki katır gibi gelmiyor bana. Hani kalitesiz at, böyle yazık günah, hayvanı kullanıyorlarmış gibi geliyor. Sonradan dank ediyor bana katır. Katır kaliteli eşek. Atla eşeğin çiftleşmesi. Benim için kaliteli eşek. Bazen geyiğini yapıyorum videolarda. Kızıyorlar bana, niye bilmiyorum. Ama koşmasa iyi bu. Çünkü normalde bu oturduğunuz yer birazcık daha şey oluyor. Konforlu oluyor ama bu değil. Estas frutas son cacao. Ah, fruta cacao. Sí, cacao. Ah. Mucho cacao acá. Sí, mucha gente cacao. No mucho banana, ¿no? Sí, sí, claro, en todas partes. Otra parte banana. Sí, sí, claro. Ha. Ben çok fazla kakao ağacı gördüm de muz ağacı o kadar görmedim. Dedim herhalde yok. Onu sordum da diğer taraftaymış. Şuranın güzelliğine baksanıza. Muchas cosas de esas de galletas de chocolate, Ha. chocolate, todo eso, café de chocolate, todo eso. Estas son de chocolate, todas clases de chocolate son o cacao. Sí. Şimdi ben altyazı olarak koyarım ama kısa da bir geçeyim anladığım kadarıyla. Belki altyazıda tam çeviremeyebilirim. Şimdi bu kakaoları alıyorlar buradan, işliyorlar daha sonrasında. İşte ne bileyim kahveye koyuyor, çikolataya koyuyor, bisküviye koyuyor. Bir şeylere koyuyor yani. Bunu kullanıyorlar. O kadar fazla kakao ağacı var ki. Ama şu an bu katırın üstünde hiç güvende değilim. Çünkü normalde mesela ayaklar bir yere geçirilir. Siz dengede olursunuz ya. Ben hiç dengede değilim. Yani kendim şuraya tutunuyorum o kadar. Onun dışında daha demin düşüyordum mesela. Bakalım, ilginç bir macera oluyor.
Hayvana da yük ettik ama yazık ya. Helal etsin hakkını. ¿Cuántos años tienes? Yo, Sí. 30. 30. Sí. Ah, yo 29. Sí, ya. Casi igual el año, ¿eh? Sí, sí, igual año. Casi. Aynı yaştaymışız. Voy a adelantar 2 meses entonces. Ha. Aynı yaştaymışız çocuklar. Ay, ay, ay. Toma aguacate. Avokado ağacı, oradaki de avokado ağacıymış. Çocuk bana tanıtıyor etrafı. Hangisi hangi ağaç? Estos son los bananos. Banana. Sí, Ha, bunlar muz ağacı. Ama muz yok üstünde. Bir gün en büyük hayallerimden biri şöyle doğayı çok iyi tanıyan, doğanın işleyişini bilen, bitkileri bilen birisiyle şöyle bir ay, en kötü ne bileyim 2 hafta falan seyahat etmek istiyorum doğada. Tamamen trekking. Böyle hiç şehre inmeden kamp ata ata, köyleri geze geze, maksat doğayı yakından öğrenmek. Birinin anlatması, böyle birebir de anlatması çok iyi oluyor benim için. Anında kapıyorum ve unutmuyorum. Ha, bir yerde okuyunca hafızamdan kaçıyor ama biri anlatınca bana hiç unutmuyorum. O yüzden böyle buraları, doğayı tanıyan, bitkileri tanıyan, doğanın işleyişini bilen biriyle bir gün gezmeyi çok istiyorum ya. Nehrin şu kısmından yürüyerek geçmiştik. Şimdi katırlarla geçiyoruz. Katırlarla daha rahat geçeriz dedi. Şöyle ayağını da kaldır dedi. Aa, okey. Para que no se moje. Okey. Ayağı kaldır dedi. Çünkü burası derin. Şöyle katırlarla geçiyoruz. Bu nehir Palomino Nehri. Dağın bir kısmından başlıyor, böyle uzanıyor. Ta Palomino'ya kadar uzanıyor. Oradan da okyanusa bağlanıyor. Hola, buenas. Kogi yerlileri. Arawaka or Kogi? Indígena Kogi. Kogi. Ha. Doğru tahmin etmişim. Takılıyorlar orada. Burada köyleri var. İzin almaya çalıştım. Abiye söyledim. Hani girebilir miyim gibisinden. Pueblo Kogi. Buraya izin alamadım maalesef. Normalde yerlilerde Mamo dedikleri bir lider var. O liderden izin almanız gerekiyor. O izin verirse giriş yapabiliyorsunuz. Maalesef izin çıkmadı. Yoksa arkamda görmüş olduğunuz Kogi köyüne de gelecektim. Ne yazık ki izin alamadım. Birçok köyden izin alamadım bu arada. Ben kovalıyorum, yani uzun süredir köyleri kovalıyorum. Böyle irtibat kurmaya çalışıyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Hani benim adıma Mamo'ya söylesin. Böyle böyle biri var desin. Sonra ben gideyim konuşayım, izin almaya çalışayım ama sürekli bir red yeme durumu vardı. İşte şansa bu abiyle tanıştık. Bir önceki videoyu izlediyseniz, hatta son 2 videoyu izlediyseniz, onun köyüne değil evine geldim. Yani yine Mamo'dan izin alma durumu olmadı aslında. Direkt ev sahibinden izin almış oldum. Bu Mamo'lar biraz katı oluyor. Çünkü kendilerini Sierra Nevada'nın koruyucusu olarak görüyorlar. Burayı da dünyanın kalbi olarak görüyorlar. Onlar kendilerini büyük kardeş olarak tanımlıyorlar. Bizler, yani dış dünyadan gelenler, küçük kardeşiz onlar için. Dünyanın kalbini, merkezini küçük kardeşten korumaya çalışıyorlar. Yani çünkü biz buraya zarar verecek canlılarız. Buranın ruhunu anlamayan canlılarız onlar için. O yüzden böyle bir görevleri var kendilerince. Biraz önce gördüğümüz Kogi köyü var ya, Palomino'dan o köye kadar Kogi yerlileri yaşıyormuş. O köyden sonra da Arawaka yerlileri yaşıyormuş. Artık nereye kadar uzanıyor Arawakaların bölgesi bilmiyorum.
Şimdi anlattı bana. Bak, bu bilgiyi daha önceden hiç duymamıştım. Demek ki böyle Sierra Nevada'nın belirli bölgeleri belirli kabilelere ait. Kendi aralarında bölüşmüşlerdir belki. Bak, elinde poporosu var. Yerlilerde koka yaprağı çiğnemek bir gelenek. Önceden bunu bir ilaç olarak da kullanıyorlarmış. Şu an günümüzde Kolombiya'da yasak koka yetiştirmek ama yerliler dinlemiyor. Çünkü onlar için bir gelenek. Belki hala ilaç olarak kullanıyorlardır. Tam emin değilim o konuda. Ama çiğniyorlar. Yanaklarına böyle koka yaprağını koyuyorlar. Bir de poporo var. Elinde böyle hazne, gördünüz ya. Kabağa benzer böyle bir şey. Sonra ufak böyle bir hazne uzanıyor. İnce uzun. Ortası delik. Elinde bir tane çubuk var. O dış hazneye böyle sürtüyor. İçerisinde beyaz kireç gibi bir toz oluşuyor. O tozu da koka yaprağının olduğu kısma sürüyor. Yani poporoya sanırım aletin adı. O toza ne diyorlar bilmiyorum. O tozu şeye sürüyor işte. Koka yaprağının olduğu kısma sürüyor. Koka yaprağının etkisini arttırıyormuş böylelikle. Koka yaprağı da enerji veriyor. Buna inanıyorlar. Ondan sonra baş ağrısını giderdiğine inanıyorlar. Yüksek rakıma çıktığınızda o yüksek irtifa hastalığını önlediğine inanıyorlar. Böyle inanışlar var koka yaprağı hakkında. Ben de Peru'dayken dağlarda çiğniyordum. Hakikaten etkisini vücutta hissediyorsunuz az buçuk. O da şimdi poporasını çıkardı. Ağzına kokayı attı. Çiğnedi birazcık kokayı. Yanağında tuttu. O tozu sürdü. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Bir önceki videoda Bienvenido abi yaparken o poporoyu böyle kullanırken anlatmıştım. O videodan bakabilirsiniz detaylı. Şu an gösteremiyorum çünkü uzakta. Hola, buenas. Kogi yerlileri. Ablanın çantasında tavuk vardı, gördünüz mü? Önden abi gidiyordu. Kameranın kayıt tuşuna bastım ama çalışmadı o an. O da katırla yük taşıyordu. Zaten bunu binek hayvan olarak kullanıyorlar. Katırları, eşekleri, atları ya da işte böyle yük taşıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda bazı paramiliter örgütler Sierra Nevada'ya sığınmışlar. Çünkü burada saklanmaları çok rahat. Kolay kolay insanlar yolunu bulamıyorlar burada. Bunun sebebi de hükümetle anlaşamamaları. Hükümetten istifa etmelerini ve yani yönetimi onlara bırakmalarını talep ediyorlarmış. Ama tabii hükümet de bunu kabul eder mi? Etmez. Daha sonrasında aralarında çatışmalar çıkmış. Yani askerle paramiliter gruplar arasında çatışmalar çıkmış. Paramiliter gruplar buraya sığınmışlar saklanmak için. Tabi burada yerliler yaşıyor. Onların yaşantısını etkilemiş. Şöyle ki belirli dönemlerde hükümet buraya yemek ve içecek yardımını kesmiş kuzeye. Yani olabildiğince azaltmış. Çünkü gelen ürünlere bu örgütler el koyuyormuş. Daha sonrasında yiyecek ve içeceğe ulaşamayınca buradaki ürünlere çökmüşler. Yani yerlilerin ürünlerine çökmüşler. Nasıl oluyor? Tarlasına çöküyor. Oradaki bitkisini, sebzesini, meyvesini alıyor. Sonra ne yapıyor? Hayvanını ele geçiriyor. Vergi olarak bir kısmını alıyor. Tabi yerliler bundan rahatsız. Bunun dışında bir de askerle bu paramiliter gruplar arasındaki çatışmalarda bazı yerler hayatını kaybetmiş. Yerinden yurdundan olanlar olmuş. Bu yerliler için sıkıntılı bir durum yani. Niye durduk yere huzur içinde böyle yaşarken kimileri kendi çıkarlarını savunacak diye kendi yaşantılarından olsunlar. Bir de onların açısından düşünmek lazım. Paramiliter gruplar burada çok rahat, keyif verici madde üretebilecekleri bitkiler de yetiştirmeye başlamışlar. Çünkü alan müsait. Ne oluyor? Bundan gelir de elde ediyorlar. O yüzden buraya çökmeye çalışmışlar ama bir şekilde asker bunu önlemiş. Şu an bildiğim kadarıyla bu paramiliter grupların en büyüğü olan fark hükümetle barış imzalamış durumda. Öyle bir çatışma hali yok. Şu an yerliler de huzur içinde yaşıyor. İnsanlar da huzur içinde yaşıyor. Kolombiya'yı araştırırsanız Kolombiya'nın kuzeyine çıktığınız zaman
çok dikkat etmeniz gerektiği yazar. Çünkü bu paramiliter gruplar gelen turistleri de işte kaçırıyorlar, fidye istiyorlar vesaire, soyuyorlar. Ne kadar parası, malı, mülkü varsa alıyorlar. Böyle sıkıntılar da yaşanmış zamanında. Ama şu an bir sıkıntı yok gibi ya. Yani ben ne duydum ne gördüm. Hoppa. Maşallah. Çocuklar nehirde yıkanıyor. Buradaki yerliler duş almak için nehri kullanıyorlar. Bu nehrin adı da Rio Mamaise. Rio nehir demek, Mamaise de nehrin adı. Yani Mamaise nehri. Şuradan ayakkabıları çıkartarak geçmiştim ben bir önceki seferde. Şimdi katırlarla geçiyoruz. Çocuklara bakıyor. Oo maşallah nasıl işiyor ha. Oh yardır 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 yardır. Yardır yardır. Aslanım benim. Biz de işte buradan su içiyoruz. Ormanın derinliklerinde yer yer kabileler var, köyler var. Tek başına yaşayan aileler var. Çok güzel bir yer yalnız ya. Çok güzel bir yermiş burası. Hakikaten mükemmel bir manzarası var. Yemyeşil. Daha demin şeyi konuşuyorduk. Sen yalnız mısın dedi. Hani eşin çocuğun var mı dedi. Dedim yalnız yaşıyorum ben. Tekim. Evli değilim. Ona sordum dedim sen tek misin? Yalnız mı yaşıyorsun? O da tekmiş, evli değilmiş. Yalnız yaşıyormuş. Yerlilerde evlenme zorunluluğu yokmuş. Yani dilerse evleniyor. Öyle bir baskı vesaire olmuyor. Bizim toplum gibi değil. Bizde biraz böyle yaş geçince, evlenmeyince oğlum kızım bak evde kaldın. Evlen artık. Bir çocuğun olsun. Soyumuz devam etsin. Öyle muhabbetler oluyor. Demek ki yerlilerde öyle bir baskı yok. El que pasamos allá, el río. Aa, Dos Cascada. Sí, ese. Şu karşı dağda 2 tane mükemmel ve kocaman şelale var. Ben yürürken hiç fark etmemiştim. Şimdi dönüşte çocuk söyledi. Hiç fark etmemiştim ben ya köye giderken. Var ya mükemmel gözüküyor buradan. Yakından tahmin bile edemiyorum. Ve hakikaten büyük ki ben buradan görebiliyorum ya. Kameradan gözükmesi imkansız ama nerede bak. Şu ağacın hemen şu solunda var. Bir de şu ağacın arkasında kaldı. Şurada kaldı. Mükemmel gözüküyor ta buradan ya. Fenadır ha yakından. İşte doğayı bilen biriyle gezince tak 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 açıklıyor her şeyi. Dağdaki şelalelerden biri Mamasia Nehri demiştim ya çocukların duş aldığı. Oraya bağlanıyormuş. Yani oranın kaynağı. Oha. Oğlum çok iyi ya. Tak diye hemen bilgiye ulaşıyoruz valla. Yine geçti çocuk öne. Daha demin beni salmıştı. Ben böyle bir süre tek başıma gitmiştim. Şimdi tekrardan kontrolü aldı.
Kolombiya'nın kuzeyini gezdiğim videoları izleyenler hatırlayacaktır. Voy halkını ziyaret etmiştim. O gezi üstüne burası Sierra Nevada toplamda 15 gün falan sürdü diyebilirim bu seyahat için. Toplasanız, şimdi yalan olmasın, ya 3 ya 4 kere duş aldım. Ya şu an öyle bir kokuyorum ki bu üzerimdeki kokuyu duymanız lazım. Hissetmeniz lazım yani. Öyle böyle bir koku yok üstümde. Ama her zerresine değdi yani. Öyle bir seyahatti. Yolculuğum şu an öncelikle Palomino, sonrasında Santa Marta'ya geçeceğim. Bir aksilik olmazsa Santa Marta şehrinde az buçuk gösteririm size bu videoda. Zaten çok görülecek bir şey yok. Ama şu koku var ya, umurumda mı? Gram değil. Öyle bir deneyimdi ki yani şu 2 haftalık süreç. Hayatım boyunca unutmayacağım. Hayatım boyunca asla unutmayacağım. En kısa zamanda ufak ufak notlar almayı düşünüyorum bu gezinin detayları ile ilgili. Vakit bulduğum bir an oturacağım, tekrardan videolarıma bakacağım. Neler yaşamışım, hafızamda neler kalmış, ne notlar almışım, ne fotoğraflar çekmişim. Bir ara kaleme dökeceğiz bunları. Yalnız benden bir tavsiye. Tropik iklimde trekking yapacaksanız bunu 8-10 kere düşünün. Düşünün yani. Benden size bir arkadaş tavsiyesi. Adam ölü gibi yatıyor yerde. Kesin maddenin etkisinde. Kesin ya, kesin. Çok fazla evsiz var Santa Marta'da. Çok ama çok fazla evsiz var. Özellikle şu an turistik bölgedeyim ben. Hostelim buraya uzak değil. 2 dakika mesafede. O yüzden genelde burada takılıyorum. Çok ama çok fazla evsiz var burada. Sürekli turistlerden para istiyorlar. Geceleri aralarında kavga ediyorlar. Birkaç kere şeye denk geldim. Bıçak çekmişlerdi birbirlerine. Birazcık sıkıntılı, dikkat etmek gerekiyor. Santa Marta'ya döndüm ben dostlar. Burası Parque Novios. Aşıklar Parkı. Böyle bir tane tatlı park yapmışlar. Beyaz beyaz. Burada bir tane Yunan restoranı var. Şöyle Yunan restoranıyla başlıyor. Bütün dünya mutfağı var. Yunan var, İtalyan var, Fas var, Lübnan var, Çin var, Japon var, alayı var. Bir Türk mutfağı yok abi. Bir Türk mutfağı yok. Garibim, kıyamam ya. Yazık şu hayvanlara. Baksana. Bir deri bir kemik. Adını hatırlamıyorum da şu sokakta bir tane pizzacı var. İtalyan bir abi gelmiş burada pizzacı açmış. Marrakeş diye bir restoran var. Onun yanında bir tane pizzacı bulursunuz zaten. Bak şu Jumbo'dan devam edin. Orada muhakkak pizza yiyin. Hakikaten hakkını veriyorlar yani. Ben İtalyan abiyi görünce bir tanıştım. Sicilyalıymış abi. İyi dedim, hadi bir pizzanı yiyeyim abi, bakayım yani. Hakikaten güzel mi yapıyor, yoksa hani koftiden İtalyan mı? Şimdi İtalya'da pizza yemedim ama pizzasını beğendim. Ya burada Meksika restoranı var. Bir tık pahalı ama. Ucuza karnınızı doyurmak istiyorsanız $2 Officina'da öğle yemeği yiyebilirsiniz. Çorba, ana menü, içecek. $2-2,5 arası. Burası turistik bölüm. Genelde restoran, bar, kafe, ondan sonra eğlence mekanları hep burada. Bilerek burayı gösteriyorum çünkü başka yapacak hiçbir şey yok. Yani Santa Marta'ya geliş amacım benim şahsen, işte Minca'yı ziyaret ettim. Santa Marta'ya geldim, video editledim. 1-2 gün dinlendim. Tyrona'yı ziyaret ettim, döndüm, dinlendim. Siz izlemediğiniz ama Taganga diye bir yere gittim, yüzdüm, eğlendim. Sonra geldim, burada dinlendim. Benim amacım burada dinlenmek ve video editlemek, interneti kullanmak. Buraya eğlenmek için gelen var, gezmek için gelen var, plajlar için, dalış için, farklı farklı şeyler için gelen turistler var. Bak şu çok meşhur bir tur.
Lost City Trek diyor. Burada bunların Machu Picchu'su var. Buradaki yerlilerin Machu Picchu'su var. Aha da bu şehir. $320. 3 ya da 4 günlük bir yürüyüş yolu. Ama çok pahalı ya. $320 verilmez. Bir de sadece turla gidebiliyorsunuz. Tur dışında gidemiyorsunuz çünkü kutsal bir alan orası yerliler için. O yüzden yasak gitmeniz. Ben geçerim abi. Hiç arabayı bekleyecek durumda değilim. Ha, burada kafeler var. Şurada bir tane kafe vardı. Orası güzel, meyve suyu satıyor. Akşam olunca her köşe başında müzik yapan insanları görebilirsiniz. Aa, bu kafe. Ulu kafe güzeldir. 10.000 pesoya çok güzel meyve suyu içersiniz. Acayip yorulmuşum ya. Beni kuzey ve üstüne Sierra Nevada fena yordu. O yüzden 1-2 gündür buradayım, dinleniyorum. Bir de başıma bir olay geldi, onu da anlatacağım birazdan. Dedim hazır fırsat bu fırsat. Size Santa Marta'yı da göstereyim. Yoksa hiç niyetim yoktu burayı çekmeye ama dedim madem bu kadar uzun kaldım, göstereyim bari Santa Marta'yı. Bir 3-5 dakika izleyelim yani, ne olacak. Ha, şu ileride bir tane kilise, oranı göstereyim size. Bembeyaz. Hoşuma gitti yani şeyi. Mimarisi, rengi mengi. Böyle eski kolonyal bir sömürge döneminden kalan bir şehir burası. Bahsettiğim kilise bu. Burada bir tane ayine denk geldim. İnanılmaz bir insan seli vardı. Yani buralar filan adım atacak yer yoktu. Kilisenin içine zaten giremiyorsun. Şu alana bile giremiyorsun yani. Öyle bir kalabalık vardı. Güzel yapmışlar ama. Dağdan geldiğimin ertesi günü burada bir olaya şahit oldum. Tam şurada bak, şu köşede. Çocuğun biri kızı büyük ihtimalle taciz etti. Yani ben çocuğa uyguladıkları tarifeden onu anladım. Çünkü laf atsan o kadar dövmezlerdi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle fiziksel bir taciz olayı var o mevzuda. Kız bir çığlık attı, çocuk bir şey yaptı. İşte dediğim gibi ben şuralarda bir yerdeyim. Eczaneye doğru gidiyorum ilaç almak için. Kızın çığlığını duydum. Çığlığı duyunca şuraya doğru geldim böyle. Olayı yakından göreyim diye. Kız çığlık bir şeyler söylüyor. Böyle küfür ediyor. Birkaç küfürü öğrendim İspanyolca'da. Küfür müfür kıyamet. Burası da ana baba günü. Yani orta yaş ve üzeri kitle burada toplanmış. Büyük ihtimalle ya bankada işleri vardı. Bir şey vardı. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Çocuk kitlenin olduğu kısma girdi. Kız bir şey söyledi. Kitle bir galeyana geldi. Bir dövdüler çocuğu burada. Çocuk onların arasından nasıl girdiyse şuraya girdi bak. Şurası bir banka mı ne? Hiçbir fikrim yok. Şuraya soktu kendini. Ama nasıl dövdüler çocuğu oraya girene kadar var ya. Dedim büyük ihtimalle bu kaçamaz. Öldürürler bunu. Ama nasıl vuruyorlar? Ben yani bir insanı böyle dövdüklerini uzun zamandır görmemiştim. Büyük ihtimalle taciz oluyor çünkü Kolombiya'da çok yaşanıyormuş böyle şeyler. Laf zaten burada hakikaten normalleşmiş. Hani kadına laf atmak, bakmak, böyle ıslık çalmak, yürürken böyle bir şeyler söylemek çok normalleşmiş. Taciz olayları da oluyormuş bazen. Tabii kadınlar korktuğu için doğal olarak bir şey diyemiyorlar, yapamıyorlar. Olabildiğince uzaklaşıyorlar. Ama kız çığlığı basınca... Ha bak evsiz demiştim ya. Yatıyorlar her yerde ya valla. Para istiyorlar, yatıyorlar, dolanıyorlar, dileniyorlar. Çok fazla var. Kız çığlığı basınca kalabalıkta çocuğu bir güzel yedi. Ama çocuk kendini oraya atmayı başardı. Nasıl başardı ben de bilmiyorum yani. Sonra polis geldi işte. Yırttı büyük ihtimalle çocuk, bilmiyorum. Ya mahkemelik falan olmuşlardı. Yırttı dediğim linçten yırttı. Öldürüyorlardı çocuğu orada. O yerlilerin çantaları burada, çakmalarını satıyorlar. Abi ben de olayı anlatayım size. Başıma gelen olayı. Buraya geldim işte. İlk gün hostelde duş aldım, kendime geldim, dedim oh tamam.
güzel bir seyahat geçirdik. Birkaç gün dinlenmek hakkım. Ya kaşınmaya başlıyorum, tamam mı? Durduk yerde kaşıyorum kendimi ama geçmiyor bir türlü. Tak diye telefonun fenerini açtım, vücuduma bakmaya başladım. Hani bir şey mi var bende acaba diye. Abi baktım böcek var. Cık, lan diyorum pirelendim mi acaba? Bir şey mi oldu? Dağda, ormanda böcek mi zıpladı üstümüze falan? Almaya çalışıyorum, gelmiyor. Almaya tırnağımla böyle parçaladım resmen deriyi. Gelmiyor. Ne yaptım ettim, kazıdım çıkardım onu. Baktım bir tane daha var, bir tane daha var. Bakmaya başladım bütün vücuduma, sırtımda, kasıklarımda, genital bölge, bacak, kol, sakal, boyun. 10-12 tane böcek almışımdır vücudumdan. Lan ben bir tedirgin oldum, dedim bu kadar böcek nereden geldi benim vücuduma? Sonra araştırmaya başladım internette. Pire midir, mire midir? Böceğin fotoğrafını da çektim. Şuraya girelim, birazcık halkın arasına karışalım. Sonrasında benim ilk başta hiç aklıma gelmedi. Sonrasında gitmeyelim, müzik var. Müzikten çok telif yedim. Allah kahretsin. Ya tüküreceğim bunların müziğine ya. Kaç videoda böyle telif var ya, muhabbetin ortasında müzik açıyorlar, koyamıyorum o sahneyi. Yolu çekiyorum, bir şey çekiyorum, müzik açıyorlar, koyamıyorum o sahneyi, telif yediğim için kesiyorum. Ay arkadaş ya. Neyse karışmayalım halkın arasına ya, sahile gidin. Neyse, ulan bir baktım keneye benziyor. Allah dedim. Şimdi eskiden ben lisedeyken bir kene haberleri çıkıyordu televizyonda. Biliyorsunuz Kırım Kongo kanamalı ateşi. Bu öldürücü. Şimdi bunun ilacı da yok bildiğim kadarıyla. Allah Allah diyorum ya, fotoğrafa bakıyorum hayvan kene. İnternetteki fotoğrafa bakıyorum, benim vücudumdaki fotoğrafa bakıyorum. Sağ ol abla. Ya ben bir gerildim. Şimdi ilk gün olmuş gece 11-11.30. Oldum Yusuf. Şimdi hastaneye gitsem gece derdimi zaten anlatamıyorum doğru düzgün. Geçen bir enfeksiyon kaptım, bir şey oldum. Gittim doğru düzgün derdimi anlatamadım. Anlamıyorlar, sallamıyorlar. Ne yapacağım, ne edeceğim? Aldı bir telaş. Google'dan aratıyorum hani kene bir şey yapar mı falan diye. Bu Google'ın da Allah yani nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bir yazdım Google'a kene diye. 2 haftalık ömrüm kalmış. Öyle bir yazmışlar ki Allah ya Rabbi, 10 güne bir şey yapmazsanız işte 3 günde ateşlenirsiniz, 10 güne hasta bayılırsınız, bir şeyler olur. 2 hafta sonra bir şey tedavi için, hani böyle erken teşhis için adım atmazsanız 2 haftaya meftasınız. Ulan baktım 2 haftaya ölüyorum ben. Yani Google'un yazdığına göre 2 haftalık ömrümüz kalmış. Ben tabii çok pis bir stres oldum. Anksiyete bilmem ne, gerildim bayağı. Tabii Türkiye'de o saat sabah erken saatleri oluyor, işte hemen bir eşe dosta aileye mesaj dedim, böyle bir şey oldu. Neyse ben o gece öyle atlattım, uyudum, erken uyandım, hemen eczaneye, bunlar sabah erken açıyor bayağı, hemen eczaneye dedim, fotoğraf bu, dayıoğlu kene ısırdı beni ama ben kendim kopardım. Kendin de koparmaman gerekiyormuş keneyi, çünkü kafayı sokuyormuş derinin altına, emmeye başlıyormuş senin kanını, tamam mı? Doyana kadar emiyormuş kene. İşte doyunca atıyormuş kendisi. Bırakıyormuş seni. Ama sen koparırsan kafası derinin altında kalıp o enfeksiyonunu tükürüyormuş. Hasta oluyormuşsun. Sonrasında işte eğer Kırım Kongolu kanamalı ateşi ise geçmiş olsun. Meftasın yani. Ama burada öyle bir şey yok dedi bana eczacı. Bir şey olmaz dedi. Sıkıntı yok. Burada normal dedi. 2 tane ilaç verdi işte bana. Arada arkaya bakıyorum da motorlara hiç güvenmiyorum Kolombiya'da. Her an her şey olabilir. Şu çocuk süzüyor zaten biraz. Neyse ilaçları aldım. Kullanmaya başladım ama fena korktum yani. Bu beni burada öttürür. Hiç tekin değil çünkü. Aldım ilacı, kullanmaya başladım ama o bayağı korktum o gün ya. Ya çünkü Google'a yazmayın abi. Bir şey olursa yazmayın Google'a ya. Bilen birine danışana kadar yazmayın Google'a. Lan başımıza bir şey gelse burada kimseye doğru düzgün haber de veremiyoruz. Nerede ne olacak? Öyle bir problem de var. Şimdi dağa gidiyoruz, mağa gidiyoruz. İnternetimiz çalışmıyor. Neyse kötü düşünmeyeyim de. Öyle bir şey oldu işte yani. Hala ilaç kullanıyorum. Dikkat edin. Velhasıl kelam dikkat edin. Geziyorsanız böyle şeylere dikkat edin. Pamuk da tıkamıyorlardır bunlar. Burada bir de durduk yere sıkıntıya düşmeyelim.
The solution was 3 million pesos more. No, it's not solution for me. Okay, return my money.